Hava iyice açtı. Bayağı güneş var. Akşam güneşi. Şurada gökkuşağı çıktı. Ben de şuraya havluyu koydum. Çadırın üstüne de tişörtü. Kurusun diye. Burada biraz daha böyle bahar havası gibi. Hava serin de şey olarak hani papatya hep yerler. Bazı yerde şöyle mor şeyler var, çiçekler. Aşağıda mezarlık var. Eski böyle sütunlar falan var. Şurası. Şu ağaçlık alan. Büyük ağaçlar var birkaç tane. Bu taraf geldiğimiz yer zaten. Çadır biraz böyle diri durmuyor da anlayamadım onu ya. Gerdiriyorum diri durmuyor. Şu an var ya çok güzel bir ışık var ha. Muazzam. Bu çadırı kurarken de yağmur yağıyordu bu arada. Ağaçların yeşilliği de muazzam ya. Bak şimdi ne göstereceğim size. Bakın şöyle mesela. Değişik çiçekler. Bahar havası dedim ya. Şuna baksanıza. Bak şimdi olaya bak. Kahvaltıyı yaptım. Yorgun gibi görünüyorum. Ama değilim. Ya da bana mı öyle geliyor? Öyle de botoks yaptırmış gibi. Kahvaltıyı yaptım. Kahvaltıyı yaptım. Şimdi bu kartlar dolmuştu. Onları aktarıyorum. Bu alet bilgisayar kullanmadan kartları buradan atabiliyorsun. Burada dolduğunda mesela şunu %25 gibi düşünün. 4 ışık var. Şu an %25'i dolmaya. Sonra 50'ye atlıyor. Bir de bunun çok değişik muhabbetleri de var. İçinde herhalde 6000'den fazlaydı yanılmıyorsam. Powerbank görevi de görüyor. Tabi o powerbank olmadan bu çalışmıyor. Başka bunun gibi harici diskten bunu aktarabiliyorsun bilgisayar olmadan. Bunun içindeki her şeyi mesela telefonla erişebiliyorsun, bakabiliyorsun, izleyebiliyorsun, müzikse dinleyebiliyorsun. Fotoğrafsa alıp işte burada ne bileyim Lightroom'da bir yerde falan düzenleyebiliyorsun. Hani bayağı fonksiyonel bir şey ve tam benim aradığım şey. Mesela 2 günde kart doldu 64 GB'tı şeyin DJI'nin. Onu şu an aktarıyorum. Öbür türlü ya yedek kart alacaksınız ya da bilgisayar taşımanız gerekiyor. Ya da tablet falan bir şey. Ama tablette de o kadar hafıza yok. Ya da tablet taşırsın yanında bir de harici disk taşırsın ama yani o kadar kart alacağınıza bir de zaten bunları aktarmak için illaki bir harici diske ihtiyacınız olacak. Ama ben bunu aldığımda o kadar tabii ekonomiden dolayı çok aşırı derece pahalı değildi. Şu an ne bilmiyorum. 2017'de üretilmiş bu. Baktığında eski bir teknoloji gibi ama özellikleri çok işime yarıyor. Dışında bir de böyle bir katman var. Bu da korumaya yarıyor şeyi. Düştüğünde falan bir şey olmuyormuş. Tabii onu test etmeye gerek yok. Bu gram olarak da herhalde 400 gram falan mı? 500 gram mı? Yani çok bilgisayara kıyaslayınca falan da ağır değil. Yani çok efsane bir cihaz ya. Tam benim aradığım bir şey. Ama bunun tabi böyle bir piyasada işte insanlar talep eden kişi sayısı az olduğu için belki de böyle teknoloji çok ne bileyim gelişmez. Hani çok insan buna ihtiyaç duymaz yani. Ama bence benim böyle Luiz'le Fernando transferi gibi bir şey ya bu benim için. Pratik ya. Vallahi pratik. Kartı attım, çıkardım ve Wi-Fi ile bağlandım bu birbirine. Şimdi şöyle oluyor. Burada gösteriyor zaten. Pulsa tıklıyoruz. Benim telefon sağ olsun bozulunca İlker vermişti. Çok hora geçti. Biraz sürümü şey olduğu için bu video oynatmayı desteklemiyor ama program falan indirsen izleyebilirsin. Burada dosyaların hepsi burada. Belki bir tane fotoğraf çekmiştim onu denk gelirse. Ona da bakabiliriz ama videoları oynatmadı. Olay böyle yani. Valla süre olarak da bir 20-25 dakikada 64 GB'a yakın bir şey attı. Yani 62 GB'tır 64 değilse de. Şimdi çadırı toplayacağım. Çantaları bisiklete yerleştirip aşağıdan suyumu tamamlayıp yola koyulacağım. Saat 8:25 geçiyor. 1100 rakımlara yakın bir yerdeyim.
Ama genelde böyle nasıl diyeyim ya, mesela aşağıdaki bir çok yaşlı bir teyzeyle konuşmuştum. Onun beli falan ağrıyordu da. O da biraz mutsuzdu da. Sonra bir işte anne vardı, çocuğu vardı. Biri Akseki'de okuyordu işte, ormanda falan. Sonra konuştuğum satan teyzeler de vardı, satıcı teyzeler. İşte el işi şeyler satıyor. İşte gözleme yapan teyze bir şeyler falan. Genelde insanlar bayağı bir geçim sıkıntısı çok belirgin bir şekilde hani dillerine yansıyor. Demin ki mesela amca da çok iç çekti. O da bayağı bir dert yandı yani. Hani bayağıdır ben dolanıyorum bölgede. Hani ister istemez bisiklet yavaş olduğu için bile, hani istemesen bile insanlarla iletişim kurmak zorunda kalıyorsun. Hani bunu zorunluluktan demiyorum ben, hani gönüllü olarak, yani şey olarak istekle yapıyorum da. Hani bazen şey modun oluyor, yorgun oluyorsun, çadıra gireyim diyorsun. O zaman bile, çünkü yavaş olduğu için bisiklet dikkat çekiyor. Biraz farkındalığı var. İlla ki birileriyle konuşuyorsun yani. Önceki uzun zamandır bisiklet sürüyor olmama ve bu denli insanların hani geçim sıkıntısının derdini bu kadar ifadelerine yansıdığını bu denli görmemiştim yani. Tabi bu da ya insanı üzüyor. Hani burası bizim Akseki gibi. Bizim Akseki'de de mesela dağlık olduğu için çok böyle hayvancılık yapmaya, tarım yapmaya ya da böyle hani nasıl diyeyim, geçim derdin çok kısıtlıdır yani. Çok önünde seçenek yoktur. Ya gurbete gidersin, çalışırsın. İşte ticaret yaparsın. Ya da okumak. Hani iki seçeneğin var. Hani şey muhabbeti de oradan geliyor Akseki'nin. Gurbette olduğu için birbirlerini de tutuyorlar. Birbirlerinin de kıymetini biliyorlar. Hani biraz şehircilik de var. Şehircilik. Aynı yerde otururlar. Aynı bölgede otururlar. İstanbul'da. Antalya'da bile hatta öyle. Ama bu mesela şunu söyleyeceğim. Yani memleketteki inanılmaz bir potansiyel var. Rüzgar sesimi büyük ihtimal hiç edecek ama bu potansiyel konusunu ben başka bir yerde konuşmaya devam edeyim. Zaten tam bahar havası. Sanki dün bu gelincikler yoktu. Ya da bak içinde falan böcekler var. Tabiat muazzam. Burada da Bozburun Dağı. Şöyle biraz beraber sürelim. Gerçekten çok güzel bir bölge. Çok kendine has bir yapısı var ya. Vites az yukarıdaymış. Vitesi biraz küçülteyim ben. Konuştuğum amca da buraların adını dedi de, şurada dedi işte döşeme yol var, şurada bilmem ne gevur dedi, bir şey geçidi, bir şeyler dedi. Aklımdan çıktı gitti hepsi. Gerçekten burası çok keyifli yer ya. O bir şey sarnıç vardı. Delikli sarnıç mı? Deli sarnıç mı ne? O da herhalde şu aşağıda bir yerdeymiş. O da böyle büyük bir kayanın içinde herhalde sarnıç var. Su falan varmış. Çok bizim ilgi alanımızda değil ama yürüyüşçüler için şey bir nokta. Tabii ben de denk gelse bir gün yürümek isterim orayı. Bir yani yürüyüşçü gözüyle görmek isterim. Yani burada bayağı bir yükseldik. Rakım kazandık. Şu tepeyi de herhalde döneceğiz. Sonra büyük ihtimal inişe geçeceğiz. Köyde çeşme var. Su sıkıntısı olarak sadece Köprülü Kanyon'dan Selgi'ye kadar su problemi var. Orası da 8-9 kilometre. Yok. 11 kilometre. 11 kilometrede su yok. 11 kilometre sadece yokuş. Hani bisikletle gelenler için böyle de bir bilgi olsun. Ondan sonra su sıkıntısı çekmezsiniz. Köyde zaten herkes hani gönlü açık su falan veriyor. Sadece bir satış yapan insanlar darlıyor. O da haliyle normal yani. Bazen antipatik gibi görünebiliyor ama işte geçim şeyi ya hani. Şimdi geldiğim yol karşımda ve çadır kurduğum yer de orada. Tam şu an buradan net görünüyor. Bunlar da böyle manzara, yol hakkında daha çok bilgi versin diye paylaşıyorum. Bir de yani videosunu çekiyorum. Bir de manzaralar gerçekten güzel. Yükseldikçe de zaten
Zaten döndürüyorum. Yükseldikçe daha çok kendini gösteriyor. Tabi şu an şey olduğu için şurası. Abi şurası benim çadır kurduğum yer. Şu yolun kıvrıldığı yer var. Onun yukarısı hemen. Sabah işte amcayla orada konuştum. Yokuşlar devam ediyor. Sağda 10. Şöyle arkamda geldiğim yön var. Ama burada mesela şöyle sağımda bir vadi var. Ya böyle kaya şekilleri falan gerçekten güzel.